Dünya iki hükümdarın sahip olacağı kadar değerli ve büyük değildir. Nasıl ki gökyüzünde tek bir yaratıcı varsa, yeryüzünde de tek bir Hakan olmalıdır. Timur'un bu sözü Türk tarihinin en önemli vakalarından biri olan Ankara Savaşı'nın özetiydi aslında. Türk cihan hakimiyeti anlayışıyla hareket eden iki Hakan, Yıldırım Bayezid ve Timur 1402'de Çubuk Ovası'nda karşı karşıya geldi. Peki iki Türk'ün savaşı nasıl başladı? Yıkılmaya yüz tutmuş Bizans İmparatorluğu bu savaşı neden bir mucize olarak gördü? Ankara Savaşı'nı anlatmadan önce dönemin siyasi ortamından kısaca bahsetmek gerek. 1. Murat'ın ölümü üzerine Anadolu beylikleri ayaklanmaya başlamış, Bizans ise Selanik gibi önemli bölgeleri topraklarına katmıştı. Yıldırım Bayezid bu durumdan rahatsızlanarak hemen harekete geçti. İlk iş olarak Anadolu'ya yöneldi. Germiyan, Aydın ve Saruhan beylikleriyle Anadolu'daki tek Bizans şehri olan Alaşehir'i topraklarına kattı. Daha sonra Konya'ya hareket ederek Karamanoğulları ile savaştı. Ardından Candaroğullarını yenilgiye uğrattı. Anadolu'da birliği ve düzeni sağladıktan sonra Bulgaristan'a doğru harekete geçerek Selanik'i Bizans'tan geri aldı. 1396'da Nibolu Muharebesi'nde Macaristan önderliğinde Batı Avrupa'dan gelen şövalyelerle toplanan Haçlı ordusunu büyük bir yenilgiye uğrattı. 1397 yılının sonbaharında Karamanlılara karşı kazanılan Akçay Muharebesi sonucunda Konya, Niğde, Aksaray, Karaman ve Develi Osmanlı hakimiyeti altına girdi. 1398'de Sivas ve çevresini kontrol eden Kadı Burhanettin mağlup edildi. Böylece Sivas, Tokat, Kayseri ve Amasya hakimiyeti altına alındı. 1399'da Memlük Sultanı Berkuk'un ölmesiyle birlikte çocuk yaştaki Ferec'in tahta çıkmasını fırsat olarak değerlendirdi ve vakit kaybetmeden Malatya'yı Memlüklülerden aldı. Dulkadiroğullarının elinde bulunan Kahta, Divriği, Besni ve Darende kalelerini ele geçirdi. Bu fetihlerden sonra Osmanlı sınırları Fırat boylarına dayandı. Ama Yıldırım Bayezid takdir görmek yerine eleştiriliyor ve tepki topluyordu. Neden mi? Gitgide büyüyen ve güçlenen devletin merkezileşmesi için yerel hanedanları tasfiye etmeye başlamıştı. Ordu ve bürokraside Balkan kökenli kişilere yer vermeyi istemesi, Anadolu'da parça parça beylikler yerine merkezi bir otoriteye dayanan tek Türk devleti oluşturma düşüncesi Türk beylerini kızdırıyordu. Bu durum ileride beylerin Timur'la birlikte hareket etmelerine neden olacaktı. Bu dönemde Osmanlı Devleti genel olarak gerek batıda yaptığı mücadeleler, gerek doğuda yaptığı mücadelelerle iki cepheli bir devlet haline gelmişti. Aynı dönemde Maveraünnehir'de Timur'un başında olduğu başka bir Türk devleti de bulunduğu bölgede topraklarını genişletiyordu. 1370 yılında devletin başına geçen Timur, ilk olarak civar yerlerde dağınık haldeki Türk ve Moğol boylarını birleştirdi. 1371-1379 yılları arasında Harezm'i ve bu bölgeyi tamamen ele geçirdi. 1378 yılında İran'ı, sonra Azerbaycan ve Irak'ı aldı. 1391'de Kunduzca Muharebesi'nde Toktamış Han yönetimindeki Altın Orda Devleti'ni mağlup etti. 1395'teki Terek Muharebesi'nde bir kez daha Altın Orda ordusunu yenilgiye uğratarak onların Rusya üzerindeki hakimiyetine son verdi. Timur, kendi devleti çevresinde bulunan 4 Türk devletinden ikisini yenmeyi başarmıştı. Üçüncü devlet, Mısır'daki Memlük Sultanlığı'ydı. Onlar da gördükleri baskı sonucunda kısmen Timur'a bağlandıklarını bildirdiler. Artık sırada Osmanoğulları vardı. 1399-1400 kışını Karabağ'da geçiren Timur, Pasinlere geldiği zaman Germiyanoğlu II. Yakup Bey, Menteşoğlu İlyas Bey, Aydınoğlu İsa Bey ve Saruhanoğlu Hızırşah gibi eski Anadolu beyleri kendisine gelerek Yıldırım Bayezid'in aldığı topraklarının geri verilmesini istediler. Bu fırsatı kaçırmayan Timur, Akkoyunlu hükümdarı Karayülük Osman Bey ile Erzincan emiri Mutaharten'i isyan etmeleri ve Osmanlı iktidarını zayıflatmaları için kendi safına çekerek siyasi vaatlerde bulundu. Timur'un hükümdarlığına son verdiği Karakoyunlu Bey Karayusuf Bey ile Celair Sultanı Ahmet Celair de Bayezid'e sığınmıştı. Böylece iki Türk hakanı arasında tarihe geçecek olan o meşhur mektuplaşmalar başladı. Beyazıt, Timur'a itaatini bildiren Mutaharten'e yolladığı mektupla kendisine tabi olarak vergisini göndermesini istese de bunu reddeden Mutaharten durumu Timur'a bildirdi. Timur da cevaben tehditkar bir mektup yolladı. Mektubunda Osmanlıların Avrupa sınırında Hristiyanlarla savaşmaları nedeniyle onlara saldırmadığını, böyle bir savaşın Müslümanların aleyhine olacağını ve Beyazıt'ın haddini bilmesini ve kendisini savaşa zorlamamasını söyledi. Yıldırım Beyazıt ise seninle ne zamandan beri muharebe etmek isterdim. Şimdi bunu fiile çıkarmaya azmettim. Eğer sen benim üzerime gelmezsen ben sana karşı Tebriz ve Sultaniye'ye geliyorum diye yanıt verdi.
İki büyük güç arasında devam eden Soğuk Savaş, Doğu Anadolu'daki hakimiyet mücadelesi söz konusu olduğunda sıcak çatışmaya dönüştü. Yıldırım Bayezid'in Sivas'ı topraklarına katması ve Timur'a bağlılığını bildiren Erzincan hakimi Mutaharten'den vergi talep etmesine Timur, Sivas'ı işgal ederek sert bir karşılık verdi. Bizanslı tarihçi Kalkokondiles'in de eserinde vurguladığı üzere Sivas, imparatorlar için yıllardır önemli bir ikametgah ve Batı Anadolu'ya yapılacak seferlerde harekat noktası olmuştu. Kalkokondiles'in kayıtlarına göre Timur'un Sivas olayında iki temel amacı vardı. Birincisi Yıldırım Bayezid'i boyunduruğu altına almak, ikincisi ise bu örnekle bölgedeki diğer hakimleri de sindirerek daha kolay boyun eğmelerini sağlamaktı. Timur Sivas'a geldiğinde beklediğinden çok daha güçlü bir savunmayla karşılaşmıştı. Şehir surlarla çevriliydi ve bu surları aşmak pek de kolay görünmüyordu. Surların altına lağımlar kazdırmaya başladı ve altlarına keresteler yerleştirdi. Kerestelerin ateşe verilmesiyle de surlar yıkıldı ve Timur'un askerleri şehre girdi. Bizans kayıtlarına göre Sivas, o dönem 120 binin üzerinde nüfusuyla kalabalık bir şehirdi ve burada yaşayan tek bir canlı bile Timur'un öfkesinden kaçamamıştı. Şehre giren askerler önce bütün erkekleri kılıçtan geçirdi, sonrasında da Timur bütün kadın ve çocukları meydanda toplattı ve öldürülmeleri emrini verdi. Ve süvariler tek bir canlı kalmayıncaya kadar yıkıma devam ettiler. Dukas'ın kayıtlarında da Timur'un askerleri şehre girdikten sonra tarihin en büyük katliamlarından birinin yaşandığını yazıyordu. Kalkodondiles'in eserinde bu kıyım şöyle anlatılıyordu. Timur, surlardan içeri girdikten sonra şehrin en ileri gelenlerini bir yerde toplatıp bu zavallıları hiçbir zalimin aklına gelmeyecek işkenceler uygulayarak öldürdü. Birçok çukur kazdırdı ve hepsini bu çukurlara attırdı. Çukurların üstlerine ise önce tahtalar döşetti, sonra toprakla kaplattı. Çukurlara atılan bu kişilerin o dönem şehri korumakla görevli olan Malkoçoğlu Mustafa Bey emrindeki 4000 kişilik Yeniçeri garnizonu olduğu düşünülüyor. 18 günlük savunmanın ardından şehrin düşeceği anlaşıldığında Mustafa Bey, Müslüman kanı akıtılmayacağı sözü üzerine şehri Timur'a teslim etti. Timur, şehirdeki Müslümanlardan aman malı toplattı ve bunlar dışındakileri tutsak etti. Şehrin savunmasına katılan askerleri ise kuyulara atarak öldürdü. Gerilimi yakından takip eden Sadrazam Çandarlı Ali Paşa olmak üzere Osmanlı Devlet Erkanı Bayezid'e barış yapması için ikna etmeye çalıştılar. Tavsiyelere kulak veren Yıldırım, Timur'a elçi göndererek aradaki huzursuzluğun hiçbir sebebinin olmadığını ve kafirlerle gaza halinde olduğunu belirterek anlaşma teklif etti. Timur ise Yıldırım Bayezid'den Kemah'ın Mutaharten'e teslim edilerek ailesinin serbest bırakılmasını, şehzadelerinden birisinin kendisine rehin olarak verilmesini, yollayacağı külah ve kemeri kabul ederek kendisine tabi olmasını istedi. Ayrıca Anadolu beylerinin topraklarını iade etmesini, Kara Yusuf'un Osmanlı topraklarını terk etmesi sebebiyle ailesinin teslim edilmesini talep etti. Bunları kabul ettiği takdirde aralarında baba-oğul ilişkisi olacağını ve kafirlere karşı kendisine yardım edileceğini de söyledi. Ayrıca ordusunun kışı burada geçireceğini, İlkbaharda Anadolu sınırına gelerek Bayezid'in cevabını bekleyeceğini belirterek kendi elçileriyle birlikte Bayezid'in elçilerini tekrar gönderdi. Anlayacağınız Timur, Yıldırım Bayezid gibi gururlu bir hükümdarın kabul etmesi mümkün olmayan her şeyi talep etmişti. Timur, Mart 1402'de kurultayını toplayarak Mirza ve emirlerinin fikirlerini aldı. Emirlerinin birçoğu, iki İslam ve Türk devletinin savaşmasına karşı çıktılar. Ama tam da bu sıralarda Semerkant'ta Timur'un bir erkek torunu oldu ve gökyüzünde bir kuyruklu yıldızın batıdan doğuya doğru hareket ettiği gözlemlendi. Timur'un müneccimleri bunu batıda kazanılacak bir zafer göstergesi olarak yorumladılar. Timur Beyazıt'a bir kez daha Kara Yusuf'un ailesinin kendisine teslim edilerek aralarında barışın sağlanmasını, Kemah'ın tekrar kendisine bırakılmasını talep etti ve bunların sağlanması halinde Beyazıt'a din muhalifleriyle yaptığı savaşlarda yardım etme sözü verdi. Ama Yıldırım Beyazıt bu talepleri yeniden reddetti ve kaçınılmaz savaşın kıvılcımı yandı. Timur, Avnik bölgesinde 2 ay bekledikten sonra Kemah Kalesi'ni kuşattı. 10 günlük kuşatmanın ardından kaleyi ele geçirdi. Bunun üzerine Bayezid'in yolladığı elçiler beraberinde hediyeler ve mektuplarla geldiler. Ancak getirilen hediyelerin adedi ve mektubun üslubu Timur'u küplere bindirdi. Yıldırım Bayezid, Timur'a gönderdiği mektupta son derece sert bir üslup kullanmıştı. Ayrıca kendi adını yaldızlı ve büyük harflerle yazarken Timur'un adını da küçük ve siyah mürekkeple yazdırmıştı. Bunun üzerine Timur, Osmanlı elçilerinin de bulunduğu Sivas'ta ordusunun geçit töreni yapmasını emretti. Şafak vaktinden öğleye kadar süren bu geçidin ardından Timur, elçileri yollarken kendi askerlerini safları arasından geçirerek ordusunun ihtişamını gösterdi.
Daha sonra da elçilere tüm dargınlığına rağmen Bayezid'le barış yapmak niyetinde olduğunu belirterek Mutaharte'nin ailesiyle Bayezid'in birinin kendisine getirilmesini şart koştu. Ancak daha sonra Bayezid'in kalabalık bir orduyla geldiğini haber aldı ve savaş hazırlıklarına başladı. Timur'un Sivas'a geldiğini öğrenen Yıldırım, askerleri Tokat-Sivas arasındaki bölgeye yerleştirdi. Bunu haber alan Timur ise ordusunu yıpranmaması için Kayseri'ye çekti. Amacı Osmanlı ordusunu hem yormak ve bu yorgun halleriyle onları savaşa zorlamaktı. Kayseri'yi ele geçiren Timur, Kırşehir'e geçti. Bu sırada Osmanlı kuvvetleri Timur'un üzerine yürüdü. Timur bunun üzerine telaşlanarak derhal Ankara'ya yürüdü ve kaleyi kuşattı. Ancak kale muhafızı Yakup Bey burada Timur'a karşı destansı bir savunma gerçekleştirdi. Yine de Timur'un içi rahattı çünkü Yıldırım Beyazıt'ın kendi geldiği yoldan geleceğini düşünüyordu. Hazırlıklarını da bu ihtimale göre yapmıştı. Ama hiç hesaba katmadığı bir şey oldu. Yıldırım Beyazıt, Kalecik ve Revanlı üzerinden gelerek Timur'u hazırlıksız yakaladı. İşte Osmanlı tarihinin kırılma noktalarından biri de tam da o anlarda yaşandı. Üstünlük Yıldırım Beyazıt'ın elindeydi. Taarruza geçtiği anda Timur'u bozguna uğratacak konumdaydı. Nitekim oğulları ve kumandanları ona bir an önce saldırmaları gerektiği konusunda ısrar ettiler. Ancak Yıldırım Beyazıt nedendir bilinmez bunu reddederek büyük bir fırsatı geri tepti ve her ne kadar farkında olmasa da geri dönülmez yola girdi. Timur, Yıldırım'ın saldırı gerçekleşmediğini görünce bu durumu hemen fırsata çevirdi. Kuşatmayı kaldırıp cephe değiştirdi ve ordusunu Çubuk Ovası'nda savaş düzeni almasını emretti. Gece boyunca ileri güçler ve keşif birlikleri arasında sabaha kadar süren çarpışmalar dışında orduların ana kuvvetleri arasında herhangi bir çatışma yaşanmadı. 28 Temmuz 1402 sabahında Yıldırım Bayezid ordusunu organize etti. Osmanlı sancakları açıldı ve padişah ordusunun sadakati ve başarılarından bahseden bir konuşma yaptı. Ve sonunda büyük savaş geldi çattı. İlk olarak Timur ordusunun sağ cenahında Ebubekir Mirza komutasındaki birlikler ok atışlarına başladı. Bu saldırıyı Rumeli tımarlı askerleri karşılayarak Timur'un ordusunu geri püskürttüler. Bir süre mücadele bu şekilde devam etti. Ta ki Kara Tatarlar Osmanoğullarına ihanet edene kadar. Muharebenin başında Osmanlı tarafında yer alan Kara Tatarlar bir anda saf değiştirerek Rumeli askerlerine ok saldırısı yapmaya başladılar. Bu durum Rumeli askerlerini psikolojik olarak olumsuz etkiledi. Mehmet Çelebi, genel ihtiyat kuvvetleriyle birlikte sol cenahta Timurlulara karşı taarruz yapsa da durumu düzeltemedi. İki ateş arasında kalan Osmanlı sol kanadı, kuvvet dengesinin Timurlular lehine değişmesiyle birlikte bozularak geri çekilmek zorunda kaldı. Böylece sol kanat yarı yarıya eksildi. Moğollar, Karakoyunlular, Tatarlar, Türkmenler ve Kürtler tamamen saf değiştirmiş, sol kanadı vurmaya devam etmişlerdi. Böylece Timur'un ordusu gerilere doğru çekilen Osmanlı ordusunun sol kanadının arkasına kadar gelerek üstünlüğü ele geçirdi. Osmanlıların öğlene doğru merkezden gerçekleştirdiği genel hücumla Timur ordusu geriye püskürtüldü. Sultan Hüseyin'in Osmanlılara karşı başarısızlıkla sonuçlanan hücumunun ardından Muhammed Sultan Mirza'nın ihtiyat kuvvetleriyle bir hücum gerçekleştirdi. Osmanlı sağ cenahı bu hücumlara karşılık verdi. Timur ise bozulan sol cenahını yeniden takviye etti. Sırp askerlerinin de bu savunmaya katılmasıyla birlikte karşı saldırıya geçen Osmanlılar Timurluları güneye çekilmek zorunda bıraktı. Ama Timur'un pes etmeye niyeti yoktu. Geri çekilen ordusunu birbirine bağlı zırhlı savaş filleri ve Maveraün Nehir'den gelen zırhlı süvarilerle destekleyerek karşı saldırıya geçti. Ardından ordusunda yer alan Germiyan, Saruhan, Aydın ve Menteşe beylerine kendi sancaklarını açtırarak Osmanlı sağ kanadında bulunan Anadolu eyalet askerlerinin sipahilerini kendi saflarına çekti. Böylece Osmanlı ordusunun sağ kanadı da bozularak geri çekilmek zorunda kaldı. Böylece Osmanlı ordusunun merkez kuvvetlerinin etrafı açıldı. Timur öğleden sonra ordusuna genel hücum emri verdi. Tam da bu sırada Sadrazam Çandarlı Ali Paşa, Murat Paşa ve Yeniçeri ağası Hasan Ağa, en büyük şehzade Süleyman Çelebi ile birlikte savaş alanını terk ettiler. Timur ordusunun sol cenahını bozguna uğrattı. Ama Timur sonrasında zırhlı Semerkant kuvvetleriyle bu cenahı takviye etti. Savaş meydanını terk eden Süleyman Çelebi'nin peşine takılan Şeyh Nurettin ise başarısız bir kovalamadan sonra tekrar alana dönerek Osmanlı sol cenahındaki Rumeli tımarlı sipahilerini bozguna uğrattı. Osmanlı ordusunda yalnızca Bayezid'in komutasındaki merkez kuvvetleri düşmana karşı başarıyla savunma yapıyordu. İkindiye doğru Mehmet Çelebi kendi kuvvetleriyle birlikte muharebeden çekilerek sancak merkezi Amasya'ya gitti. Mustafa Çelebi'nin kuvvetleri ise tamamen dağıldı.
İsa Çelebi de savaş meydanını terk etti. İkindi vaktinden sonra Yıldırım Beyazıt, elinde kalan birkaç bin kuvvetle birlikte Çataltepe'ye çekildi. Timur, Beyazıt'ı yakalaması için oğlu Şahruh'u gönderdi. Timur'un askerleri Çataltepe'nin etrafını sararken, Beyazıt ise tepedeki birkaç bin askerden oluşan kuvvetiyle savunmaya geçti. Timur'un dağılan kuvvetlerinin de gelmesiyle birlikte yaklaşık 70 bin askerden oluşan ordusu Çataltepe'yi ablukaya aldı. Tepeye çıkmaya çalışan Timur ordusunun süvarileri ise Yeniçeriler ve sipahiler tarafından geri püskürtülmeye çalışılıyordu. Büyük bir mücadele yaşanıyordu ve Yıldırım Beyazıt esir düşmemek için var gücüyle uğraşıyordu. Sonunda düşman hücumlarının azaldığı bir vakitte elinde yaklaşık 300 sipahiyle kuşatmayı yararak kaçmaya karar verdi. Bulunduğu tepenin kuzeydoğusuna doğru ilerleyerek 16 kilometre kadar uzaklaşmayı başarsa da Timur onun peşini bırakmaya niyetli değildi. Yıldırım Beyazıt'ı yakalaması için Sultan Mahmud'u göndermişti. Mahmud Oğlan köyü mevkiine geldiğinde atı tökezleyip düştü ve kendisi hamle yapmaya fırsat bulamadan gürz darbesi aldı ve yakalandı. Musa Çelebi, Mustafa Çelebi, Kara Timur Taşpaşa ve Rumeli Beylerbeyi Hoca Firuz da Beyazıt'la birlikte esir düştü. Osmanlı Devleti'nin bu savaşı kaybetmesi Anadolu Türk tarihi için büyük bir felakete neden oldu. Savaştan sonra Timur, Anadolu beyliklerini canlandırarak Osmanlılar da dahil olmak üzere hepsini kendine bağladı. Böylece Bayezid'in Anadolu Türk siyasi birliği kurma çabaları boşa gitmiş oldu. Bayezid'in Timur'a yenilmesiyle de Osmanlı toprakları 1. Murat zamanındaki sınırlara çekildi. Bilindiği üzere savaş öncesinde Yıldırım Beyazıt uzun süredir kuşattığı İstanbul'u fethetmek üzereydi. Bizans yorgun düşmüş, umudunu kaybetmiş ve yıpranmış haldeydi. Böylesine çaresiz bir anda doğudan gelen Timur, Yıldırım'ın dikkatini İstanbul'un üzerinden alarak Bizans'ın imdadına yetişmişti. Savaşın sonucu İstanbul'da coşkuyla kutlandı. Anonim Bizans metninde Yıldırım'ın yenilgisinden duydukları sevinç şöyle kaydedilmişti. Pek dindar efendi Manuel Palailogos devrinde İsa'yı doğuran fevkalade mukaddes Meryem tarafından gerçekleştirilen mucize hakkında. O zamanki yüce kentimiz İstanbul, Türkler tarafından zapt edilme tehlikesi içinde bulunmaktayken, Timur, ansızın Türklerin üzerine yürüdü ve Galatya'nın Ankara mevkiinde vuku bulan savaşta Türklerin ordusu bozguna uğratıldı. Hükümdarları Beyazıt esir alındı. Kent de İsa'yı doğrudan fevkalade mukaddes Meryem'in inayetiyle topyekün özgürlüğüne kavuştu ve yakın zamanda gerçekleşmesi tehdidi altında bulunduğu korkulardan kurtuldu. İşlediğimiz günahlardan dolayı Türk halkı Romalıların topraklarına saldırdılar. Her türlü engeli aşacak kadar çok güçlü olan bu barbarlar her yönden doğudaki Romalıların topraklarına hücum ettiler. Muazzam büyüklükteki Roma ülkesi küçücük hale geldi. Romalılar bu topraklarda boyun eğen duruma düştüler. Daha sonra Avrupa'ya geçen barbarlar Trakya'yı, Makedonya'yı yağmalayıp istila etti. Rastladıkları herkesi yok ettiler ve köleliğe sürüklediler. Kumandanları Beyazıt'ın zalimlikte eşi benzeri yoktu. Öylesine kudretli ve korkutucuydu ki bizim erdemlilikte eşi benzeri olmayan imparatorumuz bile ona boyun eğmişti. Bize hiç çıkış yolu bırakılmadı. Şehre yapılan saldırılara kıtlık, açlık da eşlik etti. Buğday ve her türlü yiyecek yokluğu dayanılmaz hale gelince düşmana kaçanlar dahi görüldü. İçinde bulunduğumuz felaket dayanılmazdı ve hiçbir şekilde tasvir edilemezdi. Dindar imparator yardım umuduyla Avrupa'ya, İtalya'ya, Fransa'ya gitti. Açlığa, çaresizliğe dayanamayan halkın çoğu düşmana gitti. Artık düşmanlar fırsatın geldiğini, 8 yıldan beri sürdürdükleri kuşatmanın sonuç vereceğini, şehrin halkla birlikte ellerine düşeceğini umut ediyordu. Meryem anamızın yardımı ve mucizesi ifade edilemez. Doğu'nun derinliklerinden İskit Timur'u gönderdi. Bizim şehrimizi işgal etmek üzere olan Beyazıt, ona karşı yürümek zorunda kaldı. Kuşatılmışlık, açlık, umutsuzluk içinde kıvranan halkımız kurtuldu. İskit Timur, Sarmatlar ve İskitlerden oluşan ordusuyla Ankara'da kamp kurdu. Beyazıt'a karşı ölümüne düşmanlık besliyordu. Ey İsa, ne büyüksün, bir barbar diğer barbarı yok etti. Türk ve dünya tarihinin akışında son derece önemli bir yere sahip olan Ankara Savaşı, Bizans İmparatorluğu'nun bir süre daha ayakta kalmasında etkili olmuştu. Bundan sonra Bizans, Timur'a elçiler göndererek dostluğunu iletti ve haraç vermeyi kabul etti. Zaten başka çaresi de yoktu. Osmanlı'nın Bursa'daki devlet hazinesine el konularak Timur'a götürüldü. O tarihe kadar olan Osmanlı arşivleri imha edildi.
Anadolu ve Rumeli'de birçok bölge terk edilmek zorunda kalındı. Timur, Anadolu beylik ve devletlerine eski yerlerini vererek yönetimlerini kendi himayesinde onlara bıraktı. İstanbul civarında birçok kasabalar boşaltılıp Bizans'a terk edildi. Bizans, Osmanlı'ya vermekte olduğu haracı kesmekle kalmadı. İstanbul'daki Türkleri şehir dışına attı. Yani bir Türk devletinin hükümdarı olan Timur'un bu yağma ve yıkımı yine en çok Türkleri zor durumda bıraktı. Kuruluş aşamasını henüz tamamlayamamış olan devlet, fetret devrine girerek uzun bir süre kaosa sürüklendi. Ta ki Osmanlı'yı yeniden ayağa kaldıracak olan ikinci kurucu Mehmet Çelebi tahta geçene kadar. Ankara Savaşı hakkındaki yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve GZT'ye abone olmayı unutmayın. Dünya iki hükümdarın sahip olacağı kadar değerli ve büyük değildir. Nasıl ki gökyüzünde tek bir yaratıcı varsa yeryüzünde de tek bir Hakan olmalıdır. Timur'un bu sözü Türk tarihinin en önemli vakalarından biri olan Ankara Savaşı'nın özetiydi aslında.